Selam dostlar. Sovyet Yolculuk kanalımıza hepiniz yeniden hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında Sovyetler Birliği'nin İsrail ile ilişkilerini tarihsel konularla birlikte ele alıp detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Sovyetler Siyonizme nasıl bakıyordu? Nazi soykırımı sonrası dünya Yahudilerinin kaderiyle Sovyetler Birliği'nin ilişkisi neydi? Sovyetler Filistin davasına nasıl bakıyordu? Bu gibi pek çok soruya dair yanıtları videomuzda sizlere aktaracağım. Eminim Sovyet tarihiyle ilgilenen ve aynı zamanda İsrail-Filistin çatışmalarına dair tarihsel araştırma yapan pek çok izleyicimiz bu videoyu merakla izleyecektir. Umarım bu konuda araştırma yapanlara yeterince katkı olur ve video sonunda sizlerden beğeni alırız diyerek konumuza giriş yapalım. Buyurun Sovyetler Birliği-İsrail ilişkilerinin tarihsel özeti. Sovyet coğrafyasında özellikle de Kafkasya'da yaşayan Yahudilerin tarihi 2000 yıldan daha eskilere dayanır ve tarihsel kayıtlarla belgelidir. Özellikle Ermenistan coğrafyasında yaşayan Yahudilerin bölgedeki tarihi M.Ö. 1. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Tarihsel belgelerde Vartkesavan adıyla geçen şehir Yahudiler için önemli bir ticaret merkeziydi. Ancak coğrafyayı ele geçirmek isteyen dönemin bölgesel güçlerinin saldırıları nedeniyle Yahudi nüfusu civar bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Örneğin milattan sonra 360 yılında günümüzün Ermenistan bölgesine Yahudi Helenistik göçünde büyük bir artış meydana geldi. Pek çok yerleşim yerinde Yahudi nüfus arttı. Milattan sonra 4. yüzyılda Sasani kralı 2. Şapur'un bölgeyi işgal etmesinden sonra binlerce Yahudi İran'a göç etmek zorunda kaldı. Yahudiler yüzyıllarca dağınık bir şekilde yaşamak zorunda kaldılar. Söz konusu bölge 19. yüzyılın başlarında Rus İmparatorluğu yönetimi altına girdikten sonra Yahudiler Polonya'dan ve İran'dan eski yerleşim yerlerine tekrar gelmeye başladılar ve Erivan'da Aşkenaz ve Mizrani adlı toplulukları oluşturdular. Sovyetler Birliği döneminde ise Yahudi toplulukları büyük ölçekte Sovyet Ermenistan'a göç etmişlerdir. Yahudilerin Sovyetler Birliği içerisinde kendilerine toprak verilmesini talep etmesi sonrasında Yahudi Özerk Oblastı 1928 yılında kuruldu. Burada Yahudi kültürü büyük gelişme fırsatı buldu, sanatsal anlamda çok sayıda çalışmaya imza atıldı. Nazilerin 1941 yılında Sovyetler Birliği'ni işgal etme girişiminin başlamasıyla birlikte Sovyetler Yahudi soykırımına karşı büyük bir mücadele içine girdi. Dünya çapından Yahudilere destek vererek Nazilere karşı harekete geçmeye çağırdı. Savaş sırasında binlerce Yahudi mülteci Nazilerden kaçarak Sovyetler Birliği'ne sığındı. 1942 yılında Kuybişev'de Yahudi Antifaşist Komitesi kuruldu. Moskova Devlet Tiyatrosu'nun popüler oyuncusu ve yönetmeni Solomon Mikoels kurumun başkanıydı. Mikoels ve komite ekibi 1943 yılında ABD'ye gitti ve Nazi zulmünden kaçan dünyaca ünlü bilim insanı Albert Einstein'la görüşmeler gerçekleştirdi. Mayıs 1947'de Sovyet Dışişleri Komiser Yardımcısı Andrei Gromyko henüz yeni kurulan Birleşmiş Milletler'e Osmanlı'nın yıkılışından o yıla kadar Filistin Mandası adıyla İngiltere sömürgesi altında olan Filistin bölgesinde Yahudilerin ve Arapların iki ayrı devleti olacak şekilde olmasını desteklediklerini söyledi. Gromyko 14 Mayıs 1947'de Birleşmiş Milletler Filistin Özel Komitesi'nin toplantısında aynen şu ifadeleri kullanmıştır. Bilindiği üzere Yahudi halkının önemli bir kısmının özlemi Filistin sorunu ve gelecekteki devlet yapısıyla bağlantılıdır. Bu gerçeğin aksinin kanıtlanması mümkün değildir. Yahudi halkı son savaşta olağanüstü talihsizlikler ve acılar yaşadı. Hiç abartılmayan bu felaket ve acılar tariflere meydan okuyor. Yahudi halkının faşist işgalcilerden uğradığı mağduriyetleri bir dizi kurun rakamlarla ifade etmek zor. Birleşmiş Milletler bu duruma kayıtsız kalamaz ve kalmamalı. Çünkü bu anlaşmada ilan edilen yüksek ilkelerle bağdaşmaz. Batı Avrupa devletlerinin Yahudi halkının temel haklarını koruyamaması ve onları faşist cellatların şiddetinden koruyamaması, Yahudilerin kendi devletlerini kurma isteklerini açıklamaktadır. Bunu dikkate almamak ve Yahudi halkının bu arzusunu gerçekleştirme hakkını inkar etmek haksızlık olur. Coğrafyada kurulacak yönetimler sonrasında bölgedeki İngiltere sömürgesi de son bulacaktı. Sovyetler Birliği ve tüm sosyalist devletler Kasım 1947'de Birleşmiş Milletler Filistin Paylaşım Planı adlı karar için olumlu oy verdi.
Karara göre birbirinden bağımsız ancak ekonomik olarak ilişkide olacak Arap ve Yahudi devletleri kurulacak. Bununla birlikte Kudüs şehri ve çevresinde tüm dünyadan gözlemcilerin olduğu uluslararası bir yönetim inşa edilecekti. Karar neticesinde 14 Mayıs 1948'de İsrail kuruldu. Kuruluşun ardından ABD ve Sovyetler Birliği İsrail'i tanıdıklarını açıkladılar. Sovyetler, Yahudilere bağımsızlıklarına destek amacıyla yeni kurulan Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti üzerinden silah yardımı yapmıştır. Bölgedeki İngiliz birlikleri bölgeyi terk etmeye başlamışlardı. Sırada ise Filistin'de kurulacak Arap Devleti vardı. Ancak ertesi gün 15 Mayıs'ta Arap Birliği üyesi devletler Pan-Arabizm ideolojisinin doğrultusunda İsrail'e savaş ilan ettiler ve Mısır, Ürdün, Suriye ve Irak kuvvetleri 3 yönden tam sınırları belli olmayan İsrail yönetimine karşı saldırıya geçtiler. İsrail yönetimine son vermek amacıyla başlatılan savaşın ilk dönemlerinde Arap devletleri ilerleme kaydetmişti. Ancak sonraki süreçte planlı savunma yapan İsrail kuvvetleri Arap devletlerine karşı üstünlük sağlamaya başladılar. Savaşın barış anlaşmasıyla sona erdiği 1949 yılında İsrail, kuruluşta planlanan %56'lık Filistin toprağındaki egemenliğini %78'e çıkardı ve özellikle Arap ülkelerinde ayrımcılığa uğrayan yaklaşık 150 bin Yahudi bölgeye yerleştirildi. Bu çatışmalar sonucunda birçok Arap ülkesi kendi yerel Yahudi nüfuslarına yönelik şiddete varan ayrımcı politikalar yürütmeye başladılar. Bu ülkelerde Yahudi topluluklarına katliamlara varan pek çok olay gerçekleşti ve Yahudiler yaşadıkları yerlerden kovulup başka ülkelere zorunlu göçlere tabi tutuldular. İsrail, savaş ve Yahudilere dair ayrımcı politikalar gelişmesinin sonrasında Filistin'de kurulması planlanan Arap devletine karşı mücadele etmeye başladı. Filistinli Arapların başka ülkelere göçü ve Yahudilerin Filistin'de gün geçtikçe artan nüfusu, demografik yapının bölgenin yerleşik halkı olan Araplar aleyhine dönüşmesine neden oldu ve günümüze kadar süregelen Filistin sorunu başlamış oldu. Bu dönemde Soğuk Savaş'ta başlamıştı. Tüm dünya kamplara bölünmüş, sosyalistlere dair baskı ve saldırılar artmıştı. İsrail yönetimi bu dönemde yüzünün kapitalist batıya dönerek Siyonizmi hakim kılmak ve bölgede kurulması planlanan Arap devletinin kurulmasını engellemek amacıyla özellikle ABD ile işbirliği yapmaya başladı. Siyonist ideolojiyi sıkı sıkıya takip eden dönemin İsrail yöneticileri tüm dünyadaki Yahudileri bölgeye yerleştirip bölgede yaşayan Arapların azınlık durumuna sokmak için politikalar yürütmeye başladılar. Bu kapsamda İsrail yönetimi Araplara dair saldırılara ve zorla göç ettirme politikasına girişti. Bu politikalar başta planlanan anlaşmalara açıkça aykırıydı. Anlaşmayla kararlaştırılan Filistin'deki Arap devleti İsrail'in engellemelerin nedeniyle asla kurulamadı. İsrail yönetimi bölge halkının nüfusuyla oynanmasına ilkesel olarak karşı çıkan ve söz konusu Siyonist politikalara izin vermeyen Sovyetlere karşı ne yapacağını düşünüyordu. Bu amaçla Batı ülkeleriyle ilişkilerini geliştiren İsrail yönetimi Siyonist amaçlarına uygun olarak bölgedeki Araplara karşı yaptıkları baskıları Batı ülkelerinin arkasına alarak uygulamaya devam etti. Sovyetler, Nazi kurbanı Yahudilerin bağımsızlığına ve devletlerinin kuruluşuna destek verdikleri İsrail yöneticilerinin kendilerine ve Araplara karşıt olarak Batı ile anlaşma yoluna giden İsrail yönetiminin yaptıkları ihaneti asla unutmadılar ve Sovyet-İsrail ilişkileri hızla kötüleşti. Yine de Sovyetler tüm ipleri koparmayıp bölgedeki anlaşmazlıkların çözümüne dair katkılara devam ettiler. Ancak devam eden yıllarda İsrail yönetiminin Sovyetlere yaptığı açık düşmanlıklar 1950'li yıllarda uluslararası ortamda çok daha belirgin hale geldi. Bu dönemde pek çok Siyonist ajan ve komplocu Sovyetlere karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunmaya başladılar. Sovyet basını uluslararası anti-Sovyet Siyonist casus ağının ortaya çıktığını yazmaktaydı. 50'li yıllarda Siyonist ajanların Doğu Avrupa ülkelerindeki Sovyet büyükelçiliklerine bombalı saldırının düzenlenmesine kadar varan şiddet olayları patlak verdi. Tüm bu gelişmelerden sonra Sovyetler Birliği 1955'ten itibaren Siyonist İsrail yönetimine karşı Arap devletlerine açık resmi bir destek pozisyonu almıştır. Sovyet yönetimi İsrail karşıtı Arap ülkelerini silah ve eğitimle desteklemiştir. Sovyetler Birliği ile İsrail arasındaki resmi diplomatik ilişkiler 1967'deki 6 gün savaşının hemen sonrasında İsrail'in Siyonist politikalarına karşı bir protesto olarak Sovyet hükümetinin tarafından Haziran 1967'de kesildi ve Ekim 1991 yılına kadar yıllarca bu şekilde kaldı. Yani 24 yıl boyunca Sovyetlerle İsrail herhangi bir diplomatik ilişkiye sahip değildi.
Moskova'daki Hollanda Büyükelçiliği, İsrail'i Sovyetler Birliği'nde temsil eden bir birim kurdu ve iki ülke arasındaki ilişkiler bu birim tarafından sağlandı. Sovyetler diplomatik ilişkilerin kopmasının ardından İsrail yönetimini uluslararası emperyalizmin bir aracı olarak tanımlamıştır. Sovyetler Filistinli direniş örgütlerine ciddi yardımlarda bulundular. Sovyetler Birliği ile Filistinli direniş örgütleri arasındaki işbirliği hem doğrudan hem de bu amaçla özel birimler oluşturulan Varşova Paktı aracılığıyla yürütüldü. 70'lerden itibaren Filistin'in direnişçiler Moskova, Orenburg, Nikolayev, Simferopol gibi pek çok şehirdeki okullarda eğitim gördüler. Özellikle Lübnan'da faaliyet yürüten Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin çok sayıda direnişçisi ve hatta liderleri bizzat Sovyetler Birliği tarafından desteklenmiştir. 1982 yılında Lübnan Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Filistin Kurtuluş Örgütü Sovyet yardımıyla uzun menzilli toplar, roket atarlar ve uçak savar silahları da dahil olmak üzere önemli miktarlarda silah elde etmiştir. Sovyet yardımları sayesinde Filistin'in örgütlerin hemen hemen hepsinin çok sayıda taşınabilir Katyusha tipi füze sistemi, tank savar füzeleri, yüzlerce tank ve savaş aracı ve binlerce otomatik silahları vardı. Filistin direnişinin temel taşı aslında Sovyetlerdi. Sovyetler Birliği, Siyonizmi bir burjuva milliyetçiliğin türü olarak ifade etmiş ve kınamıştır. Vladimir Lenin, Siyonizmi gerici toplumsal hareket, burjuva milliyetçiliği, proleter enternasyonalizme karşı çıkan ve Yahudi işçilerle kapitalistler arasındaki sınıf barışını vaaz eden gerici bir güç olarak tanımlamıştır. Lenin 1903 yılında kaleme aldığı Gerici Güçlerin Seferberliği ve Görevlerimiz başlıklı makalesinde aynen şunları belirtmişti. Siyonist hareket, proletaryanın sınıf örgütünün gelişimini antisemitizmden çok daha fazla doğrudan tehdit ediyor. Ve biz sosyal demokratlar için seçilmiş ve seçilmemiş halklar yoksa o zaman Yahudi kitlelerin önyargılarıyla mücadele etme görevinden hiçbir şekilde vazgeçemeyiz. Rus İmparatorluğu dönemindeki sosyalist mücadele sırasında Siyonistler, burjuva milliyetçi propagandasından ve tüm Rusya işçi hareketindeki bölünmeden sorumlu tutulmaktaydılar. Komintern'in 2. kongresinde Siyonizm, itilaf emperyalizmi ile ilgili ulusun burjuvazisinin ortak çabaları tarafından üretilen, ezilen bir ulusun emekçi kitlelerinin aldatmacasının çarpıcı bir örneği olarak adlandırılmıştı. İkinci Dünya Savaşı devam ederken politik bir manevra olarak savaşın sonlarına doğru hem Orta Doğu'da hüküm süren İngiliz sömürgeciliğinin etkisinin azaltılması siyaseti ve hem de savaş boyunca soykırımlara uğrayıp büyük acılar çeken Yahudi toplumunun statüye kavuşturulması amacın doğrultusunda İsrail'in kuruluşu gerçekleşti. Ancak kısa süre sonra İsrail yönetiminin Siyonist Arap karşıtı milliyetçi politikalar geliştirmesi ve Sovyet karşıtlığı üzerinden ABD ile ilişkilerini geliştirip Soğuk Savaş'ta sosyalizme düşman kampta yer almasının sonucunda Sovyet yönetimi Siyonizme karşı topyekün mücadele başlatmıştır. Sovyetler Birliği'nin önde gelen Siyonizm uzmanı Yuri Ivanov, 1969 yılından yayınlanan Dikkat Siyonizm adlı kitabında modern Siyonizmi şu şekilde tanımlamıştır. Modern Siyonizm, ABD ve diğer emperyalist ülkelerdeki tekelci çevrelerle sıkı bir şekilde ittifak kurmuş olan zengin Yahudi burjuvazisinin ideolojisi, dallanmış bir örgütlenme sistemi ve pratik politikasıdır. Siyonizmin temel içeriği savaşçı şovenizm ve antikomünizmdir. 30 ciltlik Büyük Sovyet Ansiklopedisi'nde Siyonizm açıkça ırkçılık olarak nitelendirilmiştir. Ansiklopedide Siyonizmin özellikleri arasında şu maddeler yer alır. Modern Siyonizmin temel duruşları militan şovenizm, ırkçılık, antikomünizm ve antisovyetizmdir. Siyonizmin insanlık karşıtı gerici özü, özgürlük hareketlerine ve Sovyetler Birliği'ne karşı açık ve örtülü mücadeledir. Uluslararası Siyonist örgütü kısmen Yahudi tekelcileri ve kısmen de Yahudi zorunlu hayır kurumları tarafından toplanan büyük finansal fonlara sahiptir. Ayrıca Batı'daki medya kuruluşlarının ve yayın kuruluşlarının önemli bir bölümünü etkiler veya kontrol eder. Sömürgeciliğin ve neo-sömürgeciliğin ön cephesi olarak hizmet veren uluslararası Siyonizm, Afrika, Asya ve Latin Amerika halklarının ulusal kurtuluş hareketlerine karşı mücadelede aktif olarak yer almaktadır. Tüm bu tanımlamalardan yola çıkan Sovyet yönetimi, Siyonist ideolojinin hakim olması nedeniyle İsrail yönetimini terörist rejim olarak anmış ve yönetimin terörü devlet politikası düzeyine çıkardıklarını ifade etmiştir. 29 Mart 1983'te Sovyet Halkı Anti-Siyonist Komitesi kuruldu.
Hemen ardından 1 Nisan 83'te Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin resmi gazetesi Pravda'da Siyonizmle ilgili Sovyet liderliğinden başlıklı tam sayfa bir makale yayınlandı. Makale çok sayıda bilim insanı, sanatçı, yönetmen gibi çok çeşitli mesleklerden Yahudiler tarafından imzalanmıştır. Makalede aynen şunlar yazılıdır. Siyonizm doğası gereği aşırı milliyetçiliği, şovenizmi ve ırksal hoşgörüsüzlüğü, toprak işgali ve ilhaki için bahaneyi, askeri fırsatçılığı, siyasi ahlaksızlık ve sorumsuzluk kültürünü, demagojiyi ve ideolojik saptırmaları, killin taktikleri ve ihaneti yoğunlaştırır. Siyonist ideologların onları eleştirme veya İsrail'in yönetici çevrelerinin saldırgan politikalarını kınama girişimleri saçmadır. Tüm Sovyet yurttaşlarını, işçileri, köylüleri, aydınların temsilcilerini Siyonizmi ifşa etmede aktif rol almaya, çabalarını sert bir şekilde kınamaya çağırıyoruz. Sosyal bilimcilerin bu ideolojinin gerici özünü ve siyasi pratiğinin saldırgan karakterini eleştirmek için bilimsel araştırmaları harekete geçirin. Yazarları, sanatçıları, gazetecileri Siyonizmin propagandasının ve politikalarının halk karşıtı ve insanlık dışı saptırma karakterini daha iyi ifşa edin. Evet dostlar, bu videoda sizlere Sovyetler Birliği'nin İsrail ile ilişkilerine dair tarihsel süreçleri ve Sovyetlerin Siyonizm ve Filistin davası hakkındaki görüşleri hakkında bilgiler vermek istedim. Günümüze kadar devam eden Filistin sorununa dair Sovyetlerin görüşünü anlattığım videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Konuya dair sizin de eklemek istedikleriniz varsa lütfen yorum halinde yazın. Hep birlikte görüş alışverişinde bulunalım, yeni fikirlere bir göz atalım. Sovyet Yolculuğu kanalımızda Sovyetleri ve Dünya Sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza da göz atmak isteyen dostlar için de sağ üstte listenin olduğu linki bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında da tüm video linkleri mevcut. Tüm konulara dair içeriklerimize göz atmak ve bizleri takip etmek için de kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.